Normalde size çok güzel bir video çekmiştim. Fakat mikrofonumuzun bozulması sebebiyle bu videoyu size şimdi daha farklı bir şekilde sunacağım. Çünkü bu harika videoyu sizden asla ama asla mahrum etmek istemiyorum. Bugün sizlerle birlikte tekrardan gizemli kutuları açacağız ama bu sefer aldığım gizemli kutular Trendyol'dan değil. Bu sefer gizemli kutuları bir başka ikinci el uygulamasından satın aldım. Neden? Çünkü bana yorumlarda bunu siz söylediniz. Dediniz ki ikinci el uygulamasında çok daha güzel, çok daha farklı, enteresan gizemli kutular var. Onları da dener misin diye bana sordunuz. Ben dedim ki dostum tabii ki. Evet, ilk gizemli kutumuzu açmak için biraz kararsızız. Çünkü çok büyük bir paket var orada. O büyük paket işte benim size söylediğim az önceki gizemli kıyafet paketi. Ama dedim ki hani bunu ortalara doğru açalım biraz daha çünkü daha heyecanlı olsun. Biraz bekleyelim o kutuyu. Bu paketin içerisinden böyle ezik büzük bir şey çıkacağını tahmin ediyordum ama geçen videoda ben demiştim ki ben işte Lavabo'lardan ziyade işte Crybaby'leri daha çok beğeniyorum. O yüzden bu sefer ikinci el uygulamasından bir tane Crybaby buldum ve onu satın aldım. Ama sanırım hani bu paketlemelerde mi bir sıkıntı var yoksa bu paketlemelerin kargolarında mı bir sıkıntı var bilmiyorum ama aldığımız tüm paketler neden bu şekilde geliyor? Neden böyle ezik büzük bir şekilde geliyor? Yani heyecanı yaşayamıyorsun. Bu paketi açarken Alice çıksın istemiştim çünkü kenarında böyle var ya işte nesne çıkmasını istiyorsan bakıyorsun falan. Orada Alice in Wonderland'in bir şeyi vardı. Ben onun çıkmasını istiyordum ama kaderimize bu ağaçlı çıktı. Ağaç mı bu? Ne bileyim ki ağaca benziyor. Ayı Kozalak gibi gözüküyor. Ayı mı? Bana da kozalak gibi geldi. Ama mesela şeye göre o önceki açtığımız ezik lavaboya göre bu çok daha güzel geldi. Sadece silikonlarında bir sıkıntı vardı. Onun dışında mesela bence gayet güzel gözüküyordu. Tamamen kullanılabilir. Bu Crybaby'yi çantama takardım. Bu gerçekten inanılmaz tatlı gözüküyor yani. Ben bu Crybaby'yi arkadaşlar 675 liraya aldım. Ve herkes şok geçirdi 675 lira vermiş olmamı çakma bir şeye. Ben de biraz şaşırdım gerçekten nasıl bunu yaptım kendime. Çakma bir şeyi 600 lira verdim. Ama gerçeğini zaten bulamıyorsun. Çakmasına da 600 lira veriyorsun. Bence Türkiye çok kötü durumda bu arada. Hani bayağı kötü durumdayız orada farkında mısınız? Çakma bir şey 600 lira falan veriyoruz. Takı kavanozu açtık. Her zamanki gibi takı kavanozu açmayı çok seviyorum. Bu seferki takı kavanozun ama çok iyi. Kız kolilemiş bildiğin hani gerçekten sanki evden taşınıyorsun ve evden taşınırken malzemen işte eşyaların kırılmasın diye böyle etrafını sararsın ya onun gibi sarmış. Nakliyatçı mısın? Bir az önceki Crybaby'nin paketine bak bir de hani bunun paketlenmesine bak. Adama 600 lira verdim ya. Bir de gerçekten önceki videoda beni böyle linçlemişsiniz arkadaşlar. Bu beni çok üzdü. İşte çok mutsuz gözüküyorsun. Tüm enerjimi emdin. Ya bir çok özür diliyorum. Bir orada benim 20'lik dişlerim çıkıyordu. Tamam mı? 20'lik dişlerim çıkıyordu. Ve aşırı derecede büyük bir ağrım vardı. Ağrı kesici almıştım. Şimdi bana diyorsunuz ki çekme o zaman video. Arkadaşlar bu benim işim ya. Yani bir noktada bu benim işim artık. Yani sen nasıl sabah 9'da işe gitmen gerekiyorsa benim de bu videoyu çekmem gerekiyor. Onun dışında gayet de mutluydum. Biz kahır kahır gülüyorduk yani abimle o videoda. Tüm takıları taktın evet, tüm takıları taktım. Bak bu videoya bakın. Bu videoda taktığım takı da o önceki gizemli kutudan çıkan takılardan bir tanesi. Yani nasıl hepsini beğenmemiş olabilirim? Bir de şöyle bir şey var. Abi ben 500 lira veriyorum. Kutunun içerisinden şey çıkıyor ya. Bozuk kulaklık çıkıyor. Birisi yorumlara yazmış. Abla ben o kulaklığı kullanıyorum. İyi. Tamam kanka ama bana bozuk gelmiş yani. Ben şimdi burada şey miyim? Anlamışlardır mı? Artık böyle konuşmaya başlayacağım. İlk insana dönüşelim hepimiz. Birbirimize böyle konuşalım yani. Takı kutumun fiyatını söylüyorum. Takı kutumuzun fiyatı arkadaşlar 250 TL. Bu 250 TL'nin içerisinden sanırım 5 tane falan takı çıktı. 2 tane kolye, bir tane bileklik, bir tane kupe, bir tane yüzük, alyans yüzük. Yüzük gerçekten alyansa benziyordu bu arada ama etrafına bir şeyler takarsan güzel olabilecek tarzda bir yüzük. Kullanılır. Ben kullanırım. Çöpe mi attık onu? Hayır. Evet, çöpe atmadık. Kullanırım dedim. Hayır. Kolyelerin ikisine de aşık oldum. İnanılmaz güzel kolyeler. Bayıldım yani. Uzun zamandır bir kolyeyi bu kadar çok sevmemiştim. Özellikle o şey kolye. Deniz kabuklu olan. Hani ortasında inci falan var böyle. Çok tatlı. Ve hemen taktın o kolyeleri. Evet, hemen de taktım boynuma. Onlarla birlikte videoya devam ettim. Öyle. Ben hiçbir şey beğenmiyorum. Bilekliği mesela şimdi göreceksiniz. Bilekliği beğenmedim. Çünkü bileklik gerçekten çok kötü. Altın gününe giden teyzelerin takacağı bilekliklerden bir şeye benziyor yani. Yeni gelin bilekliği gibi bir şey. Bilezik yani bildiğin. Bu
Ya bu ne şimdi? Bu ne? Çok kötü gözüküyor. Rezalet gözüküyor. Ama bak şimdi ben buna ne yapacağım? Bak ne kadar havalı oldu. Çok değiştirdim. Müthiş oldu. Hiçbir şeyden memnun olmuyor diyenler utanır mı? Sanmam. Yana yana. Evet, yüzüğü gösteriyorum. Alyans yüzüğümüz. Evleniyorum arkadaşlar. Düşünsenize bir anda seneye pat diye evleniyormuşum. Ne yaparsınız? Sadece alyans çıktı diye. Aynen. Sadece bunun içinden alyans çıktı diye seneye pat diye evleniyormuşum. Bir anda evleniyorum. Neyse bu kadar takı, küpe bilmem ne cart curt yeter diyerekten lavabolarımıza bir geçiş yapalım diyorum. Çünkü lavabo açmak artık adetten. Her 10 kişiden 20'si lavabo açıyor. Gerçek mi? Lafufu mu lavabo mu diyerek lavabo kutusu açıyor. Türkiye'de ben gerçeğini bulabileceğimizi düşünmüyorum arkadaşlar. Hepsi çakma. A kalite midir? B kalite midir? C kalite midir? Cihangir kalite midir? Bilmiyorum ama çakma yani. Kendi ahlaki değerlerime göre böyle şeylerin çakmaların alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama siz diyebilirsiniz ki abla ben gerçeğini nereden bulacağım ya? Ben şimdi Japonyalara bir yerlere de gidemiyorum. Ama ben bunu takmak istiyorum. Ben bunu kullanmak istiyorum. Çok tatlı buluyorum. Tak aşkım. Aşkım. Sen tak. Bu arada bu lavaboları bana Hasan Mucci verdi arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi. Orijinal değil ama. Ha, tabii. Orijinal olmadığını biliyoruz. Gitmiş Eminönü'nden almış bunu. Sonra sattı mı bunları? Dur. Bekle geliyor. Hikaye geliyor. Biz onunla karşılaştık bir etkinlikte davette. Dedi ki benim elimde lavabo var. Arabasından arkasını açtı bir sürü lavabo. Bana dedim ki 3 tane ver. Tabii arabasının arkasında. Açtı bana 3 tane ver dedi ki işte bunlardan birkaç tanesini de Tuna'ya ver. Dedim ki tamam bir tanesi de benim olsun. Ben de videoda açarım. Tamam dedi tabii ki. Burada bana hiçbir şey söylemedi. Burada herhangi bir şey yok. Tuna bu videoda bana geldi dedi ki şimdi suratımdaki hayal kırıklığı ifadesini göreceksiniz. Mucci bana bunları sattı dedi. Dedim ki hayır Mucci öyle bir şey yapmaz. İban vermiş ya. İban vermiş ya. Hasan bunu nasıl yaparsın? Ya bunu arkadaşına nasıl yaparsın ya? Hı? Neyse gözlerimizi kapatarak lavabolarımızı açıyoruz. Ben açıkçası orada kenarda var böyle mor lak ismi. Onun çıkmasını istemiştim. Tuna da pembe çıkmasını istemişti. Bana pembe çıktı. Tuna'ya da mor çıktı ya. Biz ne kadar temiz kalpli, ne kadar veli yürekli. Sakın tek bir yalan daha söyleme. Yok lan abime çıkmış. Bunu yakaladım. Bakınız kafası falan dönüyor arkadaşlar. Bence bu arada geçen açtığımız lavabolara göre bunlar gerçekten inanılmaz güzel. Yani o geçen açtığım lavabo ne kadar çirkinmiş ya. Eliyle kolunun renkleri birbiriyle uyuşmuyordu mesela. Bunda uyuşuyor. Gerçekten bu A kalite bir çakmaymış. Bunu beğendim. Hani çok tatlı gözüküyor gerçekten. Sizce de öyle değil mi? Herkese birer tane lavabo açtırdıktan sonra artık o bomba kıyafet paketini açmaya geldi sıra. Gizemli kıyafet kutusu da bir enteresan bir fikir gerçekten. Kızla bir de şöyle bir diyalogumuz oldu. Dedim ki merhaba bana gizemli bir outfit oluşturabilir misin? SB'den olabilir. Alt XS tercihim ama kafana göre oluşturabilirsin. Hemen satın alacağım yazdım kıza. Kız ardından bana cevap verdi. Dedi ki tabii ki oluşturabilirim. İlan açayım sana. Ne tarz giyiniyorsun canım? Şaşırttı beni yazdım kıza. Ama beni hani nasıl şaşırttı yani... Sonra kız bana dedi ki ya dedi ben bunları işte bu ikinci el uygulaması değil de başka bir ikinci el uygulamasından satıyorum da hani oradan alabilir misin dedi. Ben de dedim ki ya aşkım hani ben o uygulamayı ta üniversite 2'de falan indirmişim en son. O zaman kullanmışım. Neyse ya dedim seni mi kıracağım kız dedim. İndirdim uygulamayı. Bu arada uygulamalardaki isimlerimi değiştirdim. Fotoğrafımı değiştirdim. Ben olduğumu anlamaması için. Diğer ikinci el uygulamasından ürünü satın aldım arkadaşlar. Dedim ya üniversite 1. sınıfta kullanıyordum diye. Nereye gitmiş biliyor musunuz kargo? Kayseri'ye gitmiş. Ama ablama gitmiş kargo gerçekten. Bir hafta sonra geldi. Yani bu videoyu arkadaşlar bir aydır çekmeye çalışıyorum. Neden? Hani bu kadar acı çektiğimi anlayabiliyor musunuz? Bu video paylaşılacak. Bir aydır bu videoyu çekmeye çalışıyorum ben. Eşyalar Kayseri'ye gitmiş, oradan ablana gitmiş, ablandan geri gelmişsen giymişsin, ses gelmemiş. Ya bu video hak ediliyor ya paylaşılmayı. Bu videoyu Allah rızası için beğenebilir misin şu an? Şu an videoyu beğenebilir misin lütfen? Yani bu kız bu arada poşette yollamış. Poşet şok poşeti. Tuna arkadan şakası yapıyor. Ya gerçekten şok oldum. Poşete bakar mısın ya? Full paketi 1500 liraya aldım arkadaşlar. Burada çıkan tüm kıyafetleri toplamda 1500 liraya aldım. Bana şeker yollamış bir de kız. Hani şoku atlatabileyim diye muhtemelen şeker yollamış yani. Şekerim düşecek böyle Allah'ım diyeceğim. Bunlar ne diyeceğim? Bakar mısın? Kemere bakar mısın? Altın rengi bir kemer yollamış. Esrarengiz bluzumuz. Bu arada şu an Beyza arkada bu bluzu giyiyor. Haberiniz olsun. Pijama yaptı. Pijama olarak giyiyor. Burada yine bir yer bezi görüntüsünde bir
üst var. Bu tişörtü beğendim. Bu eteği ben çok beğendim. Benim dışındaki hiç kimse beğenmedi eteği. Tövbe estağfurullah. Altımda göstereceğim herhalde. Evet, korktum bir ayağa kalkınca. Beli olmayacak bana diyor. Evet, burada beli bana olmayacak diyordum. Onlar da olmaz tabii ki diyorlardı. Senden 3 tane girmesi gerekiyor ona diyorlardı. Ben diyorum ki abartmayın, abarttınız iyice diyorum. 2 tane dediler. Evet tamam 2 taneye girebilirim dedim. Sonra böyle korkunç bir elbise var. Elbise şu an bir elbiseden ziyade pazar poşetine benziyor bu arada. Hatta böyle mutfaklarda şey olur ya, poşet koyman gerekir. Poşet doldurursun içine. Ve iğrenç bir babaanne bluzu. İğrenç ama yani çok Allah affetsin bir bluz. Lohusa bluzu. Ardından da karşımıza bize bir perde karşılıyor. Perde bizi karşıladı şu an. El salladı bize. Tuna diyor ki babaannemin eteği diyor. Şaşkınlıklar içerisindeyiz. Kız bunları bu arada kombinsel olarak düşünmüş arkadaşlar. Bu kıyafetler birbiriyle kombinli yollamış yani. Rutubet kokulu. Rutubet kokulu. Tuna dahil oldu şu an videoya. Fark etmişsinizdir. Sonra diyor ki Tuna diyor iğrenç bir pantolon diyor. Bu pantolon diyor 3 sene öncesinin modasıydı diyor. Ben de Tuna'ya dönüyorum diyorum ki bu pantolon birisinin modası kanka. Ben bir anda ayağa kalkıp pantolonu denemeye karar veriyorum. Orada bir anda. Çünkü bu pantolon bir daha giyilmeyecek. Bir de beli çok bol. Şu an ben askere gidiyorum bu pantolonla. Birazdan hatta kampa gideceğim. Alt bedeni X small değil abi, burada kafasını bak sanıyor ki gözükmüyor yine. Hani sanıyor ki gözükmüyor şu an. Şeker aldı orada. Ama abim burada uslanmayacak ve bir anda pantolonu alıp kenarda giyinmeye başlayacak. Sağ kafamı bir çeviriyorum ki çocuk pantolon giyiyor. Almış pantolonu giyiyor. İnanılmaz rezalet bir şeker. İnanamıyorum. Abi ne yapıyorsun? Dümdüz gözüküyor, bir de ayağını kaldırıyor. Bu arada abim pantolonu çok beğendi, rengini falan çok beğendi. Dedim ki senin olsun dedim. Ama şey olmasaydı giyerdi bence, o yırtmacı. Çünkü pantolonun yırtmacı var. Bak o tutuyorum. Abimle burada bir anda Titanic yaşıyoruz. İlk efsanevi kombinimizle karşınızdayım. Üstümdekini gerçekten çok beğendiğimi zaten söylemiştim. Etek bana 50 beden bol. Kemer taktım. Kemer bana ait. Bunu sürekli sordular çünkü kemer sana mı ait? Evet, kemer bana ait. Kemer sana mı ait? Bana ait. Ve hani kemeri çıkarmam için çok zorladılar. Bu kadar bu kadar sapık arkadaşlarım olduğunu bilmiyordum gerçekten. Bak Beyza kumaşına bakıyorum ayağına. Eteğimi indirmeye çalıştı. Ben bir şey demiyorum. Tuna rezalet dedi. Allah kahretsin dedi. Böyle bir etek olmaz dedi. Ben dedim ki saçmalama kanka, güzel, gayet de Y2K dedim. O da dedi ki Sickery Y2K dedi o da. Abim dedi ki çok güzelmiş, çok beğendim dedi. Bunu giyer misin dedi. Bir de ben giyeyim dedi. Ben dedim ki tamam kanka sana olur. Benim bedenimin, fiziğimi çok güzel gösterdi bu üstümdeki diyorum. Ve sonunda beni ikna ediyorlar eteğin kemerini çıkarmak konusunda. Ben diyorum ki yine 26 milyon izlenen bir videom olsun istemiyorum diyorum. Onlar da diyor ki olsun bir şey olmaz diyorlar. Ben de diyorum ki yani Türkiye bir açlık ülkesi. Gerçekten 2 meme 2 göreceğim diye böyle eli ayağı falan titriyor. Bakar mısınız? Şu bolluğa bakar mısınız? Yani ben kıza dedim ki altım XS. Tutmasam düşüyor çat diye, baksana. Hani düşer yani. Bunu shorts yapsak tamam mı? Shorts'a koysak 45 yaşındaki dayılar şey yazar. Keşke eli düşse. Keşke elinden düşse. falan yazacaklar yani. Ay kusacağım ya, bir sus. Ama böyleler. Bu kadar pis düşünmüyoruz biz. Göbeğinde çayı var, bu yorumu atıyor yani. Allah. Aha. Yani o efsanevi kombin. Ben bu kombini bak. Çöp kokuyorsun. Ya ben bu kombini beğendim diyecektim. Bir şey söyleyeceğim, böyle bakınca gerçekten çok çingene gözüküyorum. Ama çok çingene gözüküyor lan. Kanka alttaki şey Kur'an kursu etkisi. Ya evet, biraz evet. Yani bunu belki biraz fairy tale'leştirebiliriz gibi gelmişti ama yok yani, bu fairy tale'leşecek gibi değil. Yani bildiğim perde, çünkü perdeden kesip etek yapmışlar bunu. Yani babamla teraviye gidiyorum şu an. Evet, roman havası var biraz. Roman havası oynuyorum. Eğlendim bayağı. Kemerle tüm havayı değiştirdiğimi düşünüyorum ama hayır. Tüm havayı falan
falan değiştiremedin o kemerle. Hiçbir şey değişmedi. Haberin olsun. Karın kasların bile kurtarmıyor şu an burayı. Üstümdeki gerçekten paçavra gibi. Bak bu yorumu ben bu videonun içerisinde bu yorumu yapmamıştım. Gayet beğendiğimi falan anlatıyordum. Aynen. Hayır. Değiştirmeye çalışıp o çantayı takmış ya. Hani, yani çok komik. Ama uğraşmışım Tuna, şimdi hakkını ver. Yani çok kötü. Bolero Allah affetsin. Çok kötü duruyor ya. Rezalet kötü duruyor. Bolero'nun önünü kapattım bir de şimdi daha kötü duruyor. Sen Bolero'yu savundun burada bize bu arada. Ama bak Bolero'suz daha kötü duruyor çünkü. Birazdan birini gasp edeceğim yani. Birazdan birinin eline gül sıkıştıracağım, para isteyeceğim. Bir gerginlikle başladı. Çok büyük bir gerginlikle başlıyoruz. Çünkü pantolona çok sinirliyim. Pantolon beni boru gibi gösteriyor. 1.10 gözüküyorum. Mantar gibiyim. Yetmedi. Paçalarım da bok gibi gözüküyor. Pantolonun A kısmı korkunç bir yerde. Annem beni böyle kaldıracak falan birazdan. Nereye kadar yükseliyor pantolon görüyor musunuz? Birazdan mememe ulaşacak. Şimdi birazdan... Emziren anne ya. Yani gerçekten. Babaannem. Ya gerçekten benim babaannemin böyle bir üstü vardı bu arada arkadaşlar. Benim de. Vardı. Var, hepsinin var. Ya çok kötü bir renk ya. Pijama ya bu. Gerçekten şu an hayatımda kendimi gördüğüm en kötü şeyle görüyorum. Evet, utandım. evet. Ha bak, emzirme üstü deyip açıyorum bir de. Bir de arkadaşlar mesela şimdi ben daha öncesinde ikinci el pazardan aldığım ürünlerle kıyafet denediğim bir video çektim. O videoda ben tüm ürünleri 10 liraya aldım. Yani ben bunu bedavaya da alırdım. Tamam mı? Abi derdim ki bunu da atayım mı poşete derdim. O da at ya derdi. Yani bu ürünlerin hepsini ben maksimum 50 liraya alırdım ama ben bu tüm kombinlere 1500 lira verdim. Birisi çıkıp şey diyebilirse alkışlarım. Yok da ben bu bluzu çok güzel kombinlerim diyen varsa yorumlara yazsın. Bir şey demiyorum. Helal olsun derim. Elini öperim. Ayağını da öperim. Ayağını bence. Öpmeyelim. Bir sonraki kombine geçelim. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim diyerek sahneye giriyorum. Babaannem düğüne gidiyor. Yine babaannem düğüne gidiyor. Şimdi bu elbiseler gerçekten bu arada eski kıyafetler. Ben buna ikna oldum. Bunlar gerçekten yeni üretim eski kıyafet değil. Bunlar gerçekten eski kıyafetler. Etek kısmı oradan başlıyor falan. Diyorum ki muhtemelen o zamanın modası bu şekildeydi. Bunları anlatıyorum hani. Elbise fiyasko ama hani bu arkadaşın benim bunu çok beğenerek giyeceğimi düşünerek yollaması beni gerçekten bir tık içerledim. Ben bu elbiseyi giyerken çok büyük zorlandım. Neden zorlandım? Çünkü ters giymişim, tamam mı? A kısmı buradaydı. Ben böyle bir an şey dedim, Allah'ım dedim, ben ölüyorum şimdi, birazdan öleceğim. Ben doğarken arkadaşlar işte annemin karnındayken doğum sırasında kordon benim boğazıma dolanmış, tamam mı? Ben ölecekmişim neredeyse. Bir şekilde beni kurtarmışlar. Aynı şekilde bu kıyafeti giyerken de aynısı oldu. Böyle bağları boynuma dolandı. Ben böyle Beyza diye bağırdım. Ölüyordum neredeyse. O anı çocukluğuma geri döndüm. Annemin şeyinden içeri girdim, hani böyle karnındayım o sırada. Ölüyorum falan oldum yani. Çok dar, bir de zaten nefes alamıyorum. Hani böyle izleyin, anlayacaksınız. Böyle her nefes aldığımda kıyafet patlayacak. Hani böyle yapıyorum. Kıyafet geriliyor. Ben daha fazla böyle nefessiz kalıyorum. Yaklaşık 6 dakika boyunca nefes darlığı çektim. En sonunda Apple Watch'um bana bildirim yolladı. Dedi ki kanka dedi, nefes alamıyorsun şu an, panik atak mı geçiriyorsun dedi. Bir ara dedik yani bu elbiseyi farklı bir şey yapabilir miyiz? Buna ne yapılabilir? Bunları konuştuk ve dedim ki eğer arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız ve ben bu kıyafeti çok iyi bir şekilde dönüştürürüm diyen bir terzi varsa aranızda bana yazın. Yemin ederim ki ben bu kıyafeti sana yollayacağım. Sen bu kıyafeti dönüştür, bana geri yolla. Ben de senin ismini vererek bu videoyu yayınlayacağım. Bu kıyafet bu şekilde dönüştürüldü diyeceğim. Lütfen yorumlara yazın. Seni bekliyorum. Sürpriz kutulardan, sürpriz oyuncak kutularından bir tanesini açıyoruz. Bunlar da Marvel karakterleri. Avengers karakterleri çıkacak içinden, böyle küçük ama bayağı tiny yani. Avengers karakterleri çıkaracağız. Ben ilk başta sanıyorum ki hani üzerinde zaten hangisinin çıkacağı yazıyor. Mesela Hulk var üzerinde. Hulk çıkacak sandım içinden. Ama içinden Hulk çıkmadı. İlk defa içerisinden ne çıkacağını istediğim bir şey var. Yani mesela dedim ki ben bunların içerisinden örümcek adam çıkarmak istiyorum. İşte çünkü işte hoşlandığım beyefendi örümcek adamı çok seviyor. Onun için bunun içerisinden örümcek adam çıkarmak istiyorum demiştim ve gerçekten içinden örümcek adamı çıkarmayı başardım ve o sıradaki mutluluğum benim şansıma gerçekten çıktı. Çık tatlı. Daha sonrasında mistik kutularımızı açmaya karar verdik. Bu mistik kutulardan gerçekten ne çıkacağını bilmiyorum ve kutuların tanesinin 250 TL olduğunu hesaba katarak izlemeye devam edelim arkadaşlar. Normalde bu kutuların ikinci el uygulamasındaki görüntüleri çok daha farklı, böyle hoş gözüküyor ama içerisinden çıkanlar gerçekten korkunç derecede fiyasko. Şimdi teker teker inceleyelim. Kutular şeye benziyor. Araba parçası kutusu.
Ama zaten araba parçası kutusu. Mercedes araba parçası kutusu yazıyor gerçekten üstünde. Şimdi yavaş yavaş içinden çıkan şeyleri inceliyoruz. Bir adet patlayan şeker çıktı. Ne olduğunu anlayamadığımız başta çeyiz çantası, Pinterest çantası, düğünlerdeki takı çantası, ne olsun isterseniz onun çantası çıktı. İçinde de geliyor. Hazır mısınız? Bir adet prenses yazısı çok gereksiz ve bir parça. bir adet de mum çıktı ve soyulmuş çok kötü bir halde. İçinden oyuncak bebek çantası çıktı ve daha sonra gerçekten asla mana veremediğimiz bir çöp parçası çıktı. Yani bunun ne olduğunu gerçekten asla bilmiyorum. Bunun manası ne? Sen bu kutuyu bana neden yolladın ya? Bu kutunun içindekiler ne? Hani çöpe atacakmış da son saniye bu kutunun içine koymuş bu parçaları. Evde bir çekmece olur ya. Ivır zıvır olur. O da almış, kucaklamış, kutunun içine dökmüş. Abi içinden pis bir anahtarlık çıktı ve anahtarlık kopmuş ya. Hani anahtarlık kısmı kopmuş yani. Pisti resmen. Bak yine ne olduğunu anlamadığımız bir şey çıktı. Bu kullanılmış güneş kremi. Ağzı açılmış yani. Evet. Pisti ya üstü. Resmen pisti yani. Üstü leşti yani. O çekmecede kararmış kalem ve de bir not var. Değerli müşterimiz, bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen değerlendirmenizi yapmanızı rica ederiz. Al, değerlendirmem bu kanka. Neyse diğer paketimizi büyük bir heyecanla açıyoruz. Keşke bunlara şeker gönderseydi de yani bu düşen şekerimi toparlayabilseydik ama yok yani. Mesela diyorsunuz ya çok enerjimi sömürdün, çok kötü çekiyorsun. Abi buna ne tepki vermemi istiyorsun ya? Benim enerjimi sömürenler, bak içinden kitap çıktı. Adam kitaplığında okumadığı kitapları koyuyor muhtemelen ya. Seneler önce alınmış kitap 8 TL yazıyor arkasında. Hani şu anki güncel fiyatı 60 TL, 8 TL olduğu zamandan alınmış bu kitap. Aqua di Polo diye bir şey çıktı. Bunun içinden ne çıkacağını merak ediyordum ve gözlük çıktı arkadaşlar. Açıkçası bu gözlüğün bana nasıl olduğunu bilmiyordum. Şu an bakıyorum gözlük bana nasıl olmuş. Rezalet kötü. Birazdan bir cisim yaklaşacak bana yani. Efendim bir cisim yaklaşıyor Lazer diyeceğim yani. Babam kaynak yapıyor bu gözlüklerle. Öyle söyleyeyim. Elim pislendi burada. Boya oldu elim. Şok geçirdim. Dedim ki bu ne? Bak içinden bir şey çıkıyor ve ne çıktığını algılayamıyorum. Ve hani kameraya şu şekilde gösteriyorum. Bok parçasıymış gibi gösteriyorum böyle. Bok çıkmış gibi. Abim bir yandan abim diyor ki koku bu. Ben diyorum ki gıda boyası. Abim bakıyor diyor yok koku. İçinden anahtarlık çıkıyor. Çişim geldi, tuvalete gidebilirim. Git. İçinden nazar boncuğu çıkıyor. Ne mana. Hani adam gerçekten o böyle ıvır zıvır çekmecesinde bulduğu her şeyi içine atmış. Bir tane bu ne olduğunu bilmediğim toy box kutusundan çıkan anahtarlıkımsı şey çıkıyor. En sevdiğim tester krem. Allah razı olsun gerçekten. Ve wow diyerekten bir kartlık çıkarıyorum. Şok oluyorum çünkü parıl parıl parlıyor kartlık muhtemelen yerden buldu. Çok büyük şok olarak bir şey açıyorum. Diyorum ki falan yapıyorum yani. İçinden Ozmo çıkıyor içinden. Erimiş. Ve erimiş. Ağzı yüzü yamulmuş. Diyorum ki kanka tamam hani sürpriz kutunun içinden sürpriz kutu çıkarttın. Gerçekten çok şaşırdım şimdi. Şaka mısın ya? Şaka mı yapıyorsun? Çikolatasını abim yer diyerekten kenara ayırıyorum. Abim de diyor ki afiyetle yiyeceğim birazdan diyor. Zehirlenmezse. Zehirlenmedi, ölmedi ama bugün. O yüzden bir problem yok herhalde diye düşünüyorum. Susar mısın? Ölmedi. Sonra paketten yine bir şey çıkarıyorum ve sinir krizi geçiriyorum artık. Hani gülmemin sebebi artık sinir krizi geçiriyor olmam. Artık çıkan şeylerden o kadar utandım ki. Diyorum ki abi saçmalıyorsun ya. Bak artık saçmalıyorsun. Bak saçmalamanın son raddesine geldim. Bana düğün çiçeği yollamış ya. Hani böyle düğünlerde verilir ya böyle mum verirler falan. Ne bileyim anahtarlık verirler. Onun yanında bu vardır. Abi saçmalıyorsun. Bunu da sarmış bir de. Utanmamış. Bunu da pat pata sarmış ya. Bunu ne yapacaksın? Aynen hani. Abi sürpriz kutu da yani gerçekten bu kadar da sürpriz yapılmaz ya. Lütfen çöplerini insanlara sürpriz kutu diye yollama. Tüm videomuz arkadaşlar bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, minnoş parmaklarınızla minnoş yorumlar yapmayı ve eğer bak bu seriyi gerçekten beğendiyseniz devam ettirmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Sizleri de çok seviyorum. Yanaklarınızdan da öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yani keresan.